Herkese merhaba. Bugün sizlerle milyonlarca insanı etkileyen ama şaşırtıcı bir şekilde pek de konuşulmayan bir konuya, adeta gözümüzün önünde saklanan bir hastalığa yakından bakacağız. Bu hastalık kronik obstrüktif akciğer hastalığı, yani hepimizin bildiği kısa adıyla KOAH. Hadi gelin bu işin derinine inelim. İlk olarak şu rakama bir bakın. 300 milyon. Bu sadece bir sayı değil, inanın. Bu, dünya üzerinde her gün sadece nefes alabilmek için resmen savaşan yüz milyonlarca insan demek. Yani konunun ciddiyetini anlamak için sanırım daha en baştan bu rakam yeterli. Peki nedir bu hastalık tam olarak? Hani hep deriz ya sigara içenlerin hastalığı diye. Acaba gerçekten sadece o kadar mı? Yoksa işin içinde çok daha fazlası mı var? İşte önümüzdeki birkaç dakikada bu hastalığın ne olduğuna, kimleri hedef aldığına ve en önemlisi ona karşı elimizde ne gibi kozlar olduğuna bir bakalım. Şimdi ilk olarak neden buna sessiz küresel salgın diyoruz, ona bakalım. Çünkü rakamlar gerçekten de pek çoğumuzun farkında olmadığı devasa bir halk sağlığı krizine işaret ediyor. Şimdi bu, KOA'nın biraz böyle kitabi, resmi tanımı. Ama gelin bunu biraz Türkçeleştirelim. Burada iki tane çok kritik ifade var. Birincisi, anormal inflamatuar yanıt. Ne demek bu? Vücudun savunma sisteminin çıldırması, kontrolden çıkması demek. Ve ikincisi, ki bence en önemlisi, önlenebilir ve tedavi edilebilir olması. İşte bu cümle her şeyi değiştiriyor. Yani yapacak bir şey yok gibi bir durum söz konusu değil. Ve her yıl, bakın her yıl, tam 3 milyon insan bu hastalık yüzünden hayatını kaybediyor. Bir saniye durup düşünün. Bu, her sene koca bir şehrin nüfusunun haritadan silinmesi demek. İnanılmaz bir rakam. İşte bu yüzden ona sessiz katil diyoruz. Ve bu da yetmezmiş gibi bu rakamlar KOAH'ı dünya çapındaki en ölümcül dördüncü hastalık yapıyor. Yani sürekli duyduğumuz kalp krizleri, felçler var ya, işte onların hemen arkasında. Ama bir düşünün, adını ne kadar sık duyuyoruz? İşte en büyük tehlike de bu. Bu kadar ölümcül olup bu kadar az bilinmesi durumu çok daha vahim hale getiriyor. Peki, tamam. Bu kadar ciddi bir hastalığa sebep olan ne? Şimdi gelin biraz dedektiflik yapalım ve bu işin arkasındaki asıl sorumluları bulalım. Ve söyleyeyim, bazıları sizi gerçekten şaşırtabilir. Tabii ki, KOAH deyince hepimizin aklına ilk ne geliyor? Sigara. Doğru mu? Doğru. En büyük suçlu o. Ama hikaye sadece bundan ibaret değil. Bakın, iş yerinde soluduğunuz o tozlar, kimyasallar, hatta bazı genetik yatkınlıklar ve özellikle de şu biyokütle yakıtı dediğimiz şey, bunların hepsi denklemin önemli birer parçası. Şimdi sıkı durun, çünkü asıl şaşırtıcı kısım şimdi geliyor. Dünyada sigara içenlerin sayısı yaklaşık 1,1 milyar. Peki ya biyokütle yakıtı dumanına maruz kalanlar? Tam 3 milyar insan, neredeyse 3 katı. Nedir bu biyokütle yakıtı? İşte o gelişmekte olan ülkelerde yemek pişirmek, ısınmak için yakılan tezek, odun, bitki artıkları. Ve bu dumandan en çok etkilenenler de evdeki kadınlar oluyor maalesef. Bu, KOAH'ın neden sadece sigara içenlerin hastalığı olmadığının en net, en sarsıcı kanıtı. Peki, bu zararlı dumanlar, partiküller vücuda girince ne oluyor? Gelin şimdi mikroskoplarımızı takalım ve akciğerlerin içine, savaşın tam ortasına gidelim. Çünkü bu resmen içeriden yürütülen bir saldırı. Olay aslında bir zincirleme reaksiyon gibi işliyor. Önce o zararlı şeyler nefesle içeri giriyor. Sonra vücudun savunma sistemi bir nevi panik moduna geçiyor ama bu panik bir türlü bitmiyor. Normalde bizi koruması gereken hücreler abartılı bir tepkiyle kendi evlerine, yani akciğer dokusuna saldırmaya başlıyor. Kendi kalemize gol atıyoruz yani. Sonuç, tahmin etmesi zor değil. Akciğerlerde geri dönüşü olmayan bir hasar ve nefes alıp vermeyi engelleyen bir daralma. Peki bu iç savaşın sonuçları ne oluyor? Maalesef çok somut ve kalıcı. Bitmek bilmeyen bir balgam üretimi düşünün. Akciğerleri temizleyen o minik fırçacıkların iflas etmesi. Hava keseciklerinin duvarları yıkılıyor, resmen çöküyor. Ve belki de en kötüsü, nefes veriyorsunuz ama hava bir türlü tam olarak dışarı çıkamıyor, içeride kapana kısılıyor. İşte bütün bunlar birleşince o meşhur, hayatı zindan eden nefes darlığı ortaya çıkıyor. Tamam, sorunun ne kadar büyük ve karmaşık olduğunu anladık. Peki çözüm nerede başlıyor? Her şey bu çoğu zaman görünmez kalan hastalığı yakalamakla, yani doğru teşhisle başlıyor. Şimdi şöyle bir düşünelim. O bitmeyen sigara öksürüğü, sürekli balgam çıkarma, 2 merdiven çıkınca nefes nefese kalma. Çoğumuz bunlara yaşlılıktandır veya normaldir deyip geçiyoruz, değil mi? Ama hayır, bunlar normal değil. Bunlar aslında vücudun yardım et diye bağırması.
Çok önemli ipuçları. Ama bu ipuçlarını kesin bir delile dönüştüren, yani evet bu koha dedirten şey aslında inanılmaz basit ve acısız tek bir test. Adı spirometre. Kulağa karmaşık gelebilir ama aslında olay şu: sizden derin bir nefes alıp bir boruya var gücünüzle üflemeniz isteniyor. Hepsi bu. Doktorlar da neye bakıyor biliyor musunuz? O üflediğiniz havanın ilk saniyede ne kadarının çıktığına ve toplamda ne kadar çıktığına, bu ikisinin oranına bakıyorlar. Eğer bu oran nefesinizi açan bir ilaç kullandıktan sonra bile %70'in altındaysa, işte o zaman teşhis konulmuş oluyor. KOA. Gerçekten bu kadar basit. Geldik son ve belki de en önemli bölüme. Peki, teşhis konuldu. Her şey bitti mi? Hayır. Asıl şimdi başlıyor. Bu bir son değil, yeni bir mücadelenin başlangıcı. Gelin, KOAH'a karşı nasıl savaşıldığına, bu durumun nasıl yönetildiğine bakalım. Tedavideki hedefler gerçekten çok net ve bence umut dolu. Amaç sadece "hadi hayatta kalalım" değil, hayır. Amaç yaşam kalitesini artırmak. Yani o can sıkıcı belirtileri azaltmak, hastalığın daha da kötüye gitmesini frenlemek, insanın daha rahat hareket etmesini sağlamak ve tabii ki ölüm riskini düşürmek. Kısacası bu yönetilebilen bir hastalık. Ve şu tablo bize çok önemli bir şey anlatıyor. KOAH tedavisinde herkese aynı gömlek diye bir şey yok. Tedavi tamamen kişiye özel. Hastalar belirtilerinin ne kadar ağır olduğuna ve hastalıklarının alevlenme riskine göre A, B, C, D diye gruplara ayrılıyor. Haliyle durumu daha hafif olan A grubundaki bir hastaya gereken şeyle en riskli D grubundaki bir hastaya verilen o güçlü kombine tedaviler arasında dağlar kadar fark var. Yani tedavi adeta bir terzi gibi kişiye özel dikiliyor. Ama bakın, altını çizerek söylüyorum, bu iş sadece o fıs dediğimiz ilaçlarla bitmiyor. Belki de onlardan bile daha önemli şeyler var. 1. Sigarayı bırakmak. Bu hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için yapabileceğiniz en etkili şey. Tek başına bir ordu gibi. 2. Aşılar. Basit bir grip veya zatürre aşısı olmak, ölümcül olabilecek bir enfeksiyonu önleyebilir, hayat kurtarır. 3. Pulmoner rehabilitasyon, yani kişiye özel egzersiz programları. Bunlar da hem nefes kapasitesini hem de genel yaşam kalitesini arttırmada mucizeler yaratabiliyor. Ve böylece en başa dönüyoruz. O en güçlü cümleye. KOA, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bu bilgi bize çaresizlik değil, bir sorumluluk veriyor. Bir güç veriyor. Farkında olabiliriz, riskleri azaltabiliriz, sevdiklerimizi erken teşhis için uyarabiliriz. Elimizde bilgi var. Asıl soru şu: biz bu bilgiyle ne yapacağız?